Bu videomuzda şahsen tanıdığımız bir dostumuzun anlattığı gerçek bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çok eğlenerek ve keyif alarak bu gizemli ve bir o kadar da insanı bin bir türlü düşünceye sürükleyen bu maceraya çıkmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Gizemli 40 basamağın sırrı. 1953 yılının kasvetli bir sonbahar akşamıydı. Ankara'daki evimizin çatı katında dedemin eski sandığını karıştırırken buldum o garip haritayı. Yağmur damlaları kiremitlere vuruyor, rüzgar çatı pencerelerinde ıslık çalıyordu. O elime geçen, sararmış ve kenarları yıpranmış bir kağıt parçasıydı benim için. İlk bakışta gördüklerim, o tuhaf haritanın üzerinde Osmanlıca yazılar ve karmaşık çizimler vardı. Dedem, Osman Efendi, ömrünü define aramaya adamış bir adamdı. Geçen ay kendisini kaybettiğimizden beri geride bıraktığı eşyaları inceliyordum. Eski kitaplar, el yazmaları, haritalar. Hepsi bir köşeye atılmıştı. Ama bu harita diğerlerinden farklıydı. Bu gizemli haritanın kenarına iliştirdiği küçük notta şöyle yazıyordu: "Bu 40 basamağın sırrı çözülmeden hazineye asla ulaşılamaz." Haritayı daha yakından incelediğimde Kapadokya bölgesindeki bir yeraltı şehrinin planı olduğunu anladım. Dedem son yıllarında sık sık Kapadokya'dan bahsederdi çünkü. "Orada öyle bir hazine var ki," derdi, "bulana 1000 yıl yeter." O zamanlar ben bunları yaşlılık hezeyanı sanırdım. Ama şimdi elimdeki harita sanki dedemin söylediklerinin gerçek olabileceğini gösteriyordu. Haritanın bir köşesinde 40 basamaklı bir merdivenin detaylı çizimi vardı. Her basamağın üzerinde farklı semboller ve işaretler bulunuyordu. Bunlar basit geometrik şekiller değildi. Karmaşık, birbirine bağlı desenlerdi. Dedemin notlarına göre bu işaretler bir şifre sisteminin parçasıydı. Dedemin o notlarından anladığım kadarıyla ben öyle tahmin ediyordum. O harita nedense çok ilgimi çekmişti. O gece sabaha kadar haritayı inceledim. Yağmur dinmiş, yerini keskin bir ayaza bırakmıştı. Çatı katının küçük penceresinden süzülen ay ışığı elimdeki kağıda düşüyordu. İşaretleri tek tek not ettim, aralarındaki bağlantıları çözmeye çalıştım. Bazı semboller tekrar ediyordu. Bazıları ise sadece bir kez kullanılmıştı. Bir şey, sanki beni bu haritanın içine çekiyor gibiydi. Ve sabah olduğunda artık kararımı vermiştim. 32 yaşındaydım, bekardım ve mühendislik ofisindeki işim dışında beni Ankara'da tutan bir şey yoktu. Dedemin peşine düştüğü o hazineyi ben bulacaktım. Bu sefer hayatımda hiç olmadığım kadar kesin kararlıydım. İstifa dilekçemi yazdım, biriktirdiğim parayı çektim ve yola çıkmak için hazırlıklara başladım. Bir hafta sonra elimde dedemin o tuhaf haritası Kapadokya'ya doğru yola çıktım. Otobüs Kırşehir'i geçerken güneş batıyordu. Penceremden gördüğüm manzara sanki başka bir gezegene yolculuk yapıyormuşum hissi veriyordu. Peribacaları, kayalara oyulmuş evler, vadiler, her biri binlerce yıllık sırlar saklıyordu. Ürgüp'e vardığımda hava kararmıştı. Küçük bir otele yerleştim. Otel sahibi Mahmut Efendi, yaşlı ama dinç bir adamdı. Bölgeyi karış karış bildiğini söylüyordu. Ona haritayı göstermedim ama yeraltı şehirleri hakkında sohbet ettik. "Bu toprakların altı üstünden daha derindir," dedi. "Ama çok dikkatli ol. Çünkü her delik, her mağara tehlikelerle doludur buralarda." O gece odamda haritayı tekrar inceledim. 40 basamağın çiziminde bazı ayrıntılar dikkatimi çekti. Her basamak sadece bir sonraki basamağa değil, diğer basamaklara da bağlantılar içeriyordu. Sanki bir bulmaca gibiydi. Ve bu bulmacayı çözmeden hazineye ulaşmak imkansızdı. En azından şimdilik bundan kesinlikle emindim. Zaten başka da emin olduğum bir şey yoktu. Yatağıma uzandığımda dedemin son sözlerini hatırladım. "Hazine, sandığın şey değildir evlat. Asıl hazine, onu ararken öğrendiklerin
ve o yaşadığın tecrübelerin sendeki etkisidir. O zamanlar bu sözlerin anlamını kavrayamamıştım. Ama şimdi, Kapadokya'nın gizemli topraklarında, bu sonucu belli olmayan muammalarla dolu yolculuğun bana neler öğreteceğini veya başıma getireceklerini merak ediyordum. Ertesi sabah için artık planım hazırdı. Erkenden yola çıkacak, haritada işaretli yeraltı şehrini aramaya başlayacaktım. Penceremin önünden görünen peribacaları, ay ışığında sanki birer hayalet gibi duruyordu. Dedemin peşine düştüğü hazine, orada bir yerde miydi acaba? Ne ve nerede olduğunu bilmediğim o 40 basamağın ardında benimi bekliyordu. Ve ben bu gizemi çözmeye kararlıydım. Sabah güneşiyle birlikte Ürgüp'ün sokaklarına çıktım. Yanımda dedemin haritası, sırt çantamda bir ip, el feneri ve su şişesi vardı. Haritada işaretli bölge, kasabanın birkaç kilometre dışındaydı. Mahmut Efendi'den bir at kiraladım. "Güneş batmadan dön," dedi tecrübeli bir sesle. "Gece vakti o vadilerde kaybolmak işten bile değil." Atın üzerinde ilerlerken etrafımdaki manzara giderek değişiyordu. Peri bacaları daha sıklaşmış, vadiler derinleşmişti. Haritaya göre aradığım yer, Kızıl Vadi denilen bölgedeydi. Dedemin notlarında bu ismin özellikle vurgulandığını hatırlıyordum. Acaba neden Kızıl Vadi deniyordu? Öğleye doğru Kızıl Vadi'ye ulaştım. İsmini kırmızımsı kayalarından alan vadi, güneş ışığında adeta yanıyor gibiydi. Atı güvenli bir yere bağladıktan sonra haritayı tekrar elime alıp inceledim. Yeraltı şehrinin girişi, vadinin doğu yamacında olmalıydı. En azından ben öyle düşündüm. Yamacı dikkatle incelemeye başladım. Yüzlerce oyuk, mağara girişi ve tünel vardı. Hangisinin doğru giriş olduğunu nasıl anlayacaktım? Sonra dedemin bir başka notu aklıma geldi. "Güneşin doğuşunu bekle. İlk ışık senindir," yazıyordu. Saat öğleni geçmişti ve güneşin doğuşunu beklemek için çok geçti. Ama belki de not başka bir anlam taşıyordu. Haritadaki 40 basamağın ilk basamağına baktım. Üzerinde güneş doğuşunu andıran bir sembol vardı. Ve bu sembol belirli bir açıyla çizilmişti. Elimdeki haritaya bakarak her yöne döndüm. Ve yine farklı bir yöne. Öylece tüm çevremde haritada bir benzerlik aradım. Çok dikkatli ve detaycı biriyim ben. Ama şimdiye dek çevre ve toprakların değişmiş olabileceğini ve eski halinin şimdiki haline benzemeyeceğini de düşünüyordum. Ama o açıyı takip ederek yamaca baktığımda gözüme küçük bir işaret çarptı. Kayaya ustaca işlenmiş, ancak dikkatle bakılınca fark edilebilen bir güneş sembolüne benzeyen, kısmen artık kırılmış ve dökülmüştü. Ama nedense kalp atışlarım hızlanmıştı. İlk ipucunu bulmuştum sanki. Sembolün olduğu yere yaklaştığımda, yabani bitkilerin ve zamanla yukarıdan dökülen ve hala arada sırada oraya yukarıdan düşen taşların olduğu bir alan vardı. Bu alanın arkasında, üzeri zamanla kapanmış dar bir tünel girişine benzer bir yer olduğunu gördüm. Artık saatte geç oluyordu ve ben de hazırlıksızdım. Yeri tespit ettim ve yarın için kendime acele etme, yarın işe koyulman daha iyi olur dedim. Ertesi gün kazma, kürek ve bazı kazı malzemeleriyle birlikte tekrar aynı yere geldim. Kazmaya başladım. O alanın hemen altında yamaç olduğundan kazı yapmak kolay oldu. Kazdığım toprağı aşağıya döküyordum. Ve sonunda orada sanki ileriye doğru uzanan bir tünele benzer bir boşluğun olduğunu gördüm. El fenerimi yakıp içeri doğru zar zor girebildiğim bir boşluktan girdim. Tünel birkaç metre sonra genişliyordu ve karşımda dedemin bahsettiği gibi 40 adetten oluşan basamaklar duruyordu. Basamaklar kayaya oyulmuştu. Her biri yaklaşık 30 santim yüksekliğindeydi ve üzerlerinde haritadaki sembollerin aynıları vardı. Basamaklar, dairesel ve geniş bir alandaki bir döngü ile yapılmışlardı. İlk basamağın üzerindeki güneş sembolü, elimdeki haritadaki ile
Neredeyse birebir aynıydı. Heyecanla ikinci basamağa baktım. Üzerinde hilal şeklinde bir işaret vardı. Haritada bu işaret, güneş sembolüyle bir bağlantı mı oluşturuyordu acaba? Ama nasıl bir bağlantıydı bu? Dedemin notlarında bununla ilgili bir ipucu görmemiştim. Ama olmalıydı, belki de ben görememiştim. Çantamdan dedemin not defterini çıkardım. Sayfaları karıştırırken bir cümle dikkatimi çekti. Karanlık ışığı yutmadan sır çözülmez. Güneş ve ay sembolleri. Karanlık ışığı yutmadan, yani belki de gündüz ve geceyi söylemek istemişti. Bu işaretler bir döngüyü mü temsil ediyordu? Aklımda o kadar çok sorular vardı ki o anda ve aynı zamanda çok korkuyordum. Üçüncü basamağa baktığımda üzerinde yıldıza benzer bir sembol gördüm. Dördüncü basamakta ise şafak vakti gibi görünen bir işaret vardı. Evet, bu kesinlikle bir döngüydü sanki. Gün döngüsü. Ama sadece bu kadar basit olamazdı. Ya ben yanılıyorsam? Ya hiçbir şey benim tahmin ettiğim gibi değilse? Ya bütün bunlar benim sonum olursa? Ya burada bir tuzak varsa? Bana burada bir şey olsa? Çok korkuyordum. Ama artık buradaydım ve bir şeyler beni buraya getirmişti bile. Ne olursa olsun devam et dedim kendime. Cesaretimi toplayıp defteri daha dikkatli incelediğimde dedemin bazı sayıları tekrar yazdığını fark ettim. Önce yanlışlıkla tekrarlanmıştır diye düşündüm. Ama ya yanlışlıkla değil de özellikle yazılmışlarsa? Bu sayılar bir anlam ifade etmeliydi. Belki de basamakları belirli bir sırayla inmeliydim. Ve bu arada da güneş batmaya başlamıştı bile. Ve Mahmut Efendi'nin bana yaptığı her zamanki uyarısını hatırladım. Bugünlük bu kadarı yeterliydi. En azından girişi bulmuş ve ilk ipuçlarını elde etmiştim. Yarın daha hazırlıklı bir şekilde gelecektim. Ama yarına kadar ya başkası da burayı bulup içeri girip bir şeyleri kırar veya herhangi bir işlem yaparsa ne olacaktı? Ama inşallah öyle olmaz dedim ve eğer benim nasibimde burada bir şeyler varsa Allah kimseye vermez dedim. Ve tünelden çıktım. Tünelin girişini etraftan topladığım bazı ağaç dalları ile kapattım. Tünelden çıktığımda vadinin rengi değişmişti. Kızıl kayalar artık mora çalan bir renge bürünmüştü. Atımı bulduğum yere döndüm. Ürgüp'e doğru ilerlerken aklım hala o 40 basamaktaydı. Dedem bu şifreyi çözmüş müydü acaba? Yoksa o da benim gibi yarı yolda mı kalmıştı? Otele döndüğümde Mahmut Efendi merakla beni bekliyordu. Nerede olduğumu sormadı ama gözlerinde bir şeyler bildiğini ele veren bir ifade vardı. Çünkü bana tuhaf bakıyordu. "Bazı sırlar," dedi sadece, "zamanı gelince çözülür." O gece oteldeki odamda dedemin not defterini baştan sona tekrar okudum. Sayılar ve semboller arasında bir bağlantı kurmaya çalıştım, öyle olmalıydı. Sayfalar arasında tekrar geçen sayıları bir kağıda yazdım. 7, 13, 21, 33, 40. Bu sayıları ne için yazmıştı acaba? Neden özellikle bu rakamlar? Bu sayıların özel bir anlamı olmalıydı. Sabah olmadan önce defterinin en arka sayfasında neredeyse solmuş ve silinmeye yüz tutmuş gizli bir not buldum. Mürekkebi neredeyse silinmişti ama okunabiliyordu. 7 günde yaratıldı dünya, 13 havariye emanet edildi sır, 21 gün sürer karanlık, 33 yaşında çarmıha gerildi, 40 gün sürdü tufan. Dedem Hristiyan mitolojisine gönderme yapıyordu. Peki ama neden? Yeraltı şehrinin bir Bizans yerleşimi olduğunu biliyordum. Belki de şifre, Hristiyan sembolizminde gizliydi. Şafak'la birlikte tekrar yola çıktım. Bu sefer yanıma daha fazla malzeme almıştım. İp merdiven, meşaleler, elektrik, su, yiyecek ve ilk yardım çantası ve birkaç tane daha malzeme. Mahmut Efendi beni endişeyle uğurladı. Sanki bir şeyler karıştırdığımın farkındaymış gibiydi. "Dikkat et evlat," dedi. "O yeraltı şehirlerinde kaybolanların haddi hesabı yoktur." Kızıl Vadi'ye vardığımda güneş henüz yeni doğmuştu.
Dün bulduğum tünele girdim ve 40 basamağın önünde durdum. Şimdi sembollere farklı bir gözle bakıyordum. İlk 7 basamak, yaratılışın 7 günümü temsil ediyordu. Her basamaktaki sembol, yaratılışın bir gününe mi karşılık geliyordu? İlk basamağa indim. Sonra ikinci, üçüncü derken 7. basamağa kadar geldim. Ama korkudan, hani derler ya gözünü 4 aç diye, İşte ben de şimdi tam da o şekilde idim. Gözlerimi korkudan kapatmayı bırakın kırpamıyordum bile. Her basamakta durarak hem bastığım yerleri kontrol ediyor hem de sembolleri not ediyordum. 7. basamaktan sonra 13. basamağa kadar olan kısımda havarileri temsil eden semboller vardı. 21. basamağa geldiğimde durdum. Buraya kadar olan sembolleri birleştirdiğimde bir tür harita oluşuyordu sanki. Ama nerenin haritası? Sonra fark ettiğim bu inanılmaz şey. Yeraltı şehrinin derinliklerindeki tünellerin haritasıydı. 33. basamak özeldi. Üzerindeki sembol diğerlerinden farklıydı. Bir çarmıh ve onun etrafında dönen spiral şeklinde bir desen. Bu spiral aşağıya doğru değil, yana doğru bir yolu işaret ediyordu sanki. Son 7 basamak tufanı temsil ediyordu. Ve 40. basamağın ardında kayaya oyulmuş en ince ayrıntılarına kadar bir işçilikle yapılmış olan devasa bir kapı vardı. Kapının üzerinde daha önce hiç görmediğim semboller vardı. Dedemin notlarında bunlardan bahsedilmiyordu. Benim de artık korkudan mıdır bilmiyorum, umudum kalmamış ve her an oradan gitmek vardı içimde. Ve o an el fenerimi kapıya doğru tuttum. Semboller sanki canlıymış gibi ışığı yansıtıyordu. Yakından incelediğimde bunların aslında küçük ayna gibi parlak yansıtıcı taşlardan oluştuğunu gördüm. Işık o karanlıkta aynalardan yansıyarak adeta bir lazer gibi kapının ardındaki karanlığa bir yol çiziyordu. Kapıyı var gücümle itmeye başladım. Ağır taş kapı, gıcırdayarak içeriye girebileceğim kadar açtım. İçerisi zifiri karanlıktı. El fenerimin ışığı devasa bir yeraltı salonunu aydınlattı. Tavan o kadar yüksekti ki ışığım tepeye ulaşamıyordu. Veya o andaki şaşkınlığımdan ve korkumdan bana öyle gelmişti. Salonun ortasında yere kazınmış dev bir daire vardı. Dairenin çevresinde 40 basamaktaki sembollerin aynıları sıralanmıştı. Ama bu sefer farklı bir düzendeydi. Sanki bir şifre çarkı gibiydi. Ve o dairenin içerisinde tam merkezinde duran insan ve hayvan iskeletleri vardı. O iskeletleri gördüğümde içimden herhalde benim sonumda böyle olacak diye geçirdim. Ama hala hayatta olduğumu ve eğer korkarsam ve yanlış bir şey yaparsam gerçekten de sonumun böyle olacağını biliyordum. O yüzden son olarak dedemin son notu aklıma geldi. Daire tamamlanmadan hazine görünmez. Bu daire tüm şifrenin anahtarı mıydı acaba? 40 basamaktaki sembolleri doğru sırayla birleştirmem gerekiyordu. Ben artık buraya kadar geldiğim için bu gizemi çözmeyi çok istiyordum. Saatler süren çalışmanın ardından sembollerin nasıl dizilmesi gerektiğini çözdüm. Her sembol bir sonrakiyle matematiksel bir ilişki içindeydi. 7, 13, 21, 33 ve 40 sayıları bu ilişkinin düğüm noktalarıydı. Son sembolü yerine yerleştirdiğimde sanki yer altından gelen bir uğultu duydum gibi geldi bana. Dairenin merkezindeki taş zemin yavaşça açılmaya başladı. Sanki iki yana kaydılar. Çünkü açılan kısımların ortasındaki birleşik olan yerleri bir çatı gibi kubbe şeklindeydi. Ve iki yana kendi ağırlıklarından ve gizli bir mekanizmanın devreye girmesiyle kolayca kaydılar. Karşımda aşağıya inen yeni bir merdiven belirdi. Bu olanlara inanamıyor, aklım almıyordu. İnsanlar bunları buralara nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Artık geri dönemezdim. Belki de dedemin yıllarca aradığı hazine bu merdivenin sonundaydı. El fenerimi sıkıca tuttum ve ilk basamağa indim. Ama bu arada el fenerimin ışığı zayıflamaya başlamıştı. Bu sefer sayılar değil,
Kalbim rehberlik edecekti bana. Yeni merdiven öncekinden çok farklıydı. Basamaklar mermerden yapılmıştı ve her biri özenle cilalanmıştı. El fenerimin ışığında parlıyorlardı. Duvarlar da işlenmişti. Üzerlerinde freskler ve anlamadığım yazıtlar vardı. Sanıyorum ki Bizans döneminden kalma sahnelerdi bunlar. İnerken freskleri inceliyordum. İsa'nın hayatından sahneler, azizler, melekler ve aralarında tekrar eden bir motif, 40 rakamı. 40 gün çölde geçiren İsa, 40 şehit. Dedem bu motifleri görmüş müydü? Muhtemelen görmüştü ve hazineye giden yolu çözmek için bunları kullanmıştı. Merdivenin sonunda küçük bir odaya vardım. Oda sekizgen şeklindeydi ve her duvarda bir meşale yuvası vardı. Meşalelerin yuvalarının içlerinde bir nevi reçinaya benzer yarı katı bir malzeme vardı. Meşaleleri tek tek yaktım. Odanın ortasında, yerde yine bir daire vardı. Bu seferki daha küçüktü ama daha karmaşık sembollere sahipti. Duvarlarda Grekçe yazılar gördüm. Yunanca bilmiyordum ama dedemin notlarında bu yazılardan bahsediliyordu. Notları çıkarıp tekrar okudum. 8 köşe, 8 geçit, yanlış geçit ruhu çalar. Doğru kapının anahtarı, 40'ın sırrıdır diye yazıyordu. 8 duvarın her birinde gizli bir kapı olmalıydı. Ama hangisi doğru olandı? Ya, yanlış bir şey yaparsam? Yerdeki daireyi daha dikkatli inceledim. Semboller bir örüntü oluşturuyordu. Bu örüntü 40 basamaktaki sembollerle ilişkiliydi. Saatlerce çalıştım. Sembolleri çözdükçe örüntünün 8 köşeli bir yıldıza dönüştüğünü gördüm. Yıldızın her kolu bir duvara işaret ediyordu. Ama sadece bir kol farklıydı. Diğerleri altın renginde parlarken bu kol gümüş rengindeydi. Sanki içerisine kurşun eritilip sonra kalıp halinde dökülmüş gibiydi. Gümüş rengi kolun işaret ettiği duvara yaklaştım. Meşalenin ışığında duvarı inceledim. Küçük bir çıkıntı vardı. Çıkıntı sanki duvara sabit değildi. Vurduğumda titreşiyordu. Sanki bir kama gibi oraya sonradan çakılmıştı. Üzerine bütün gücümle bastırdığımda duvar sessizce yana kaydı. Karşımda uzun bir koridor uzanıyordu. Koridorun duvarları da fresklerle kaplıydı. Ama bu freskler diğerlerinden farklıydı. Dini sahneler yerine bir hazinenin hikayesini anlatıyorlardı sanki. Altın, mücevher ve kutsal emanetlerle dolu sandıkların, tehlikeli ve savaşlarla ve kanlarla dolu bir dönemde nasıl saklandığını resimlerle gösteriyorlardı. Koridor birden genişledi ve devasa bir salona açıldı. Salon o kadar büyüktü ki, meşalemin ışığı duvarları aydınlatmaya yetmiyordu. Ama tam ortada ay ışığı gibi parlak bir ışık huzmesi vardı. Işık, tam olarak nereden geldiğini bile bilmediğim tavandaki bir delikten geliyordu. Işığın altında bir sunak duruyordu. Sunağın üzerinde mermerden yapılmış bir kutu vardı. Kutunun üzerinde tuhaf semboller. 40 basamağın sırrı. Bu kutuyu açmanın anahtarı olmalıydı diye düşündüm o anda. Kutuya yaklaştım. Üzerindeki birikmiş tozları sildim. Yüzeyi pürüzsüzdü ve soğuktu. Kenarlarında sanki bir dişli gibi küçük çıkıntılar vardı. Bu çıkıntılar 40 basamaktaki sembollerin sırasına göre mi hareket ettirilmeliydi acaba? Ama yanlış bir hamle. Belki de tüm yolculuğumu sona erdirebilirdi. Hatta hayatımı. Derin bir nefes aldım. Dedemin yıllarca aradığı hazine bu kutunun içinde miydi? Ama asıl hazine, buraya ulaşmak için çözdüğüm sırlar mıydı? Dedemin son sözleri tekrar kulaklarımda çınladı. Hazine sandığın şey değildir evlat. Ellerim titreyerek kutuya uzandım. İlk sembolü yerine oturttum. Hafif bir tıklama sesi geldi. Hala hayattaydım. Sonra ikinci, üçüncü, her sembol yerine oturdukça kutunun içinden mekanik sesler geliyordu. Tabii benim de canımdan can gidiyordu. Korku tavan yapmıştı. Hani derler ya, yiyorsa. İşte benimki de tam da o şekilde. Son sembolü yerleştirdiğimde
Bütün salonun duvarlarından ve tavanından sanki tozlar dökülüyormuş gibi oldu birden. Salonun titremesi artarken, sesinden de anladığım kadarıyla mermer kutunun içindeki kilit sistemi yavaşça serbest kaldı. Kalbim göğsümü delip çıkacak gibi atıyordu. Yıllardır aranan hazineyi sonunda bulmuş muydum acaba? 50 santime 50 santim büyüklüğünde, 40 santim derinliğinde olan kutunun kalın ve ağır kapağını yavaşça ve korkudan titreyerek tamamen açtığımda, içinde farklı renklerdeki bezlere sarılmış, toz halde olan altının içinde ilk bakışta belli olmayan ama toz altının içerisinde olan bir şey gördüm ve zehirlenirim diye korktuğumdan o kutuyu yana doğru devirdim ve içinde olan o toz altınların üzerini kapattığı, altından yapılmış, değerli taşlarla süslenmiş, kadim, çok eski bir kitap ortaya çıktı. Ama kutuyu devirdiğimde kutunun olduğu kısım yukarıya doğru 20 santim kadar yükseldi. Kapağında Grekçe ve Aramice yazılar vardı. Kalınlığı neredeyse 20 santimdi. Bu, değiştirilmemiş orijinal kayıp bir İncil nüshasıydı. Kitabı elime aldığımda dedemin neden bu hazineyi bu kadar önemsediğini anladım. Bu sadece altın kaplı, değerli taşlarla süslü bir kitap değildi. İçinde insanlık tarihinin kayıp sayfaları vardı. Öyle bir hazineydi ki bu, değeri parayla ölçülemezdi. Tam o anda tavandaki delikten gelen ışık huzmesi yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Akşam olmak üzereydi ve o anda dedemin bir başka notu aklıma geldi. Hazine ışıkla dans ettiğinde gerçek değerini gösterir. İçindeki ışığı takip et. Çünkü o ışık asla seni yanıltmaz. Kitabın sayfalarını dikkatle çevirmeye başladım. Her sayfa binlerce yıllık bilgeliği barındırıyordu. Sadece dini metinler değil, kadim uygarlıkların kayıp bilgileri, unutulmuş şifreler, gizli haritalar. Dedem haklıydı. Bu hazine, bulana 1000 yıl yeterdi. Birazdan duvarlardan tozlar ve toprak düşmeye başlamıştı. Kum akıyordu sanki her yerden. Bu kadim yapı sırrını paylaştıktan sonra kendini ve beni yok etmeye kararlıydı sanki. Kitabı çantama yerleştirdim ve hızla geri dönüş yoluna koyuldum. Koridorlardan geçerken arkamdan gelen basınçlı tozlu havayı hissettim. Sanki duvarlar çöküyordu. Sekizgen odaya ulaştığımda meşaleler birer birer sönüyordu. Mermer merdivenleri bağıra bağıra korkudan 2'şer 3'er çıktım. Korkudan öyle hızlı kaçıyordum ki neredeyse tabanımı sırtımda hissediyordum. 40 basamağa vardığımda arkamdan gelen çöküntü seslerini duyabiliyordum. Son basamağa çıktığımda güneş batmak üzereydi. Tünelden çıkar çıkmaz arkamdan büyük bir gürültü koptu. Yeraltı şehrine açılan giriş sonsuza dek kapanmıştı. Kızıl Vadi'nin kayaları sırlarını bir kez daha gizlemeye başlamıştı. Atımı bağladığım yere döndüğümde perişan bir haldeydim. Mahmut Efendi'yi orada buldum. Sanki beni bekliyordu. Gözlerinde her şeyi bilen bir ifade vardı. "Dedenin vasiyetini yerine getirdin," dedi sadece. O zaman anladım. Mahmut Efendi dedemin eski dostuydu. Yıllarca bu hazineyi birlikte aramışlardı. Ama dedem, hazinenin benim tarafımdan bulunması gerektiğini biliyordu sanki. Ömrü yetmediğinden tüm ipuçlarını bana bırakmıştı sanki. Ürgüp'e dönerken çantamdaki kitabın ağırlığını hissedebiliyordum. Ama daha ağır olan omuzlarımdaki sorumluluktu. Bu hazine sadece benim değildi. Tüm insanlığa aitti. Ne yapacağımı biliyordum ve öyle de yaptım. Bazen geceleri Kızıl Vadi'ye gidip yeraltı şehrinin bir zamanlar olduğu yere bakıyorum. 40 basamağın ardındaki hazine artık orada değil. Ama dedemin dediği gibi asıl hazine onu ararken öğrendiklerimdi. Ve bu hazine hala içimde, kalbimde yaşıyor. Yorumlardan sorularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım.